Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böreklik yaş yufka nasıl yapılır? Bunun tarifini vereceğim sizlere. Çok pratik bir yöntem, kolay bir yöntem. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Mutlaka siz de bu yöntemi deneyin. Böreklik yaş yufkanızı evinizde yapabilirsiniz bu şekilde. Şimdi yoğurma kabımın içerisine unumu aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzu unun içerisine karıştırıyorum. Ortasını havuz şeklinde açıp yarım çay bardağından birazcık fazla sıvı yağ ilave ediyorum. Ve 1 su bardağı suyu da ilave ederek hamuru toparlıyorum. Toplamda 2 bardak su kullandım ama azar azar ekleyerek yaptım hamurumu arkadaşlar. Suyu azar azar ekleyerek hamuru toparlıyorum. Hamuru yoğurdum. Kulak memesi kıvamında bir hamur yaptım arkadaşlar. Şimdi hamurumu bir kenara alıyorum ve bezeleyeceğim. Hamurun hepsini bezeledim. Fazla büyük yapmadım. Kullanacağınız tavanın çapına göre bezeyi yapabilirsiniz. Şimdi ilk bezemi açarak başlıyorum. Burada şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Böreklik yufkamızın içerisine sıvı yağ kattığımız için börek yaptığımız zaman çok güzel, çok çıtır oluyor. Mutlaka siz de sıvı yağ katarak yapın. Azar azar un ekleyerek açıyorum. Fazla kalın veya çok fazla da ince bir şekilde açmıyorum. Normal incelikte açıyorum. Tamamını açıp bir kenara alacağım. Daha sonra pişirmeye geçeceğim. Pişirme yöntemimiz üst üste olduğu için hepsini açıp bir sofra bezinin üzerine serip daha sonra pişiriyorum. İnceliği bu şekilde arkadaşlar. Hepsini gördüğünüz gibi böyle sofra bezinin üzerine alıyorum. Daha sonra da pişirmeye geçiyorum. Tavayı önceden ısıttım ve ilk yufkamı seriyorum. Diğer tarafını çevirip üzerine hemen bir tane daha seriyorum. Bu şekilde üst üste 10 tane, 11 tane, 15 tane bile pişirebilirsiniz. Birbirinin buharı ile yumuşacık oluyor. Aynen marketten aldığımız yaş yufkalar gibi oluyor arkadaşlar. Marketten aldığımız yaş yufkalar da zaten bu yöntemle yapılıyor. Yufkaların fiyatı zaten belli arkadaşlar. Siz de evinizde bu şekilde yaparak aile bütçenize katkıda bulunabilirsiniz. Hemen ters tarafını çeviriyorum. Üzerine bir tane daha seriyorum gördüğünüz gibi. Genellikle bu şekilde yapıyorum ben evde. Yaptığım börekler de çok çıtır oluyor. İçine sıvı yağ kattığımız için böreklerimiz çok çıtır oluyor. Mutlaka siz de ihmal etmeyin sıvı yağ katmayı. Şimdi bir tane daha seriyorum.
kaç tane olduğunu da sizlere bir göstereyim. Üst üste hiç yapışmadan, hiçbir şey olmadan gayet güzel bir şekilde pişiyor. Bu arada ocağımızın altını kısıp açarak, yavaş yavaş kısarak açarak ayarlayabiliriz. Bu yufkalarla istediğiniz böreği yapabilirsiniz. Sigara böreği sarabilirsiniz. Başka çeşitli böreklerden de yapabilirsiniz. İç harcı olarak patates, kıyma, peynir, pırasa, ıspanak kullanarak hangi böreği istiyorsanız yapabilirsiniz. Bunu pişirdikten sonra hemen börek sarabilirsiniz veya dondurucuda da saklayabilirsiniz. 3 ay, 5 ay bir süre saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Çıkardığınız zaman da aynı yumuşaklıkta ve aynı tazelikte kullanabilirsiniz. Ben kullandığım için gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Garantili bir tarif. Çünkü ben bu yöntemi sürekli kullanıyorum. Sürekli yapıyorum bu yöntemle. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şu anda burada 10-11 kat var arkadaşlar. Hiçbiri de yapışmadı. Çok güzel bir şekilde pişiyor. Hem bu şekilde çok pratik oluyor. Ben çok küçük yaşta öğrendiğim için ekmek açmayı çok seviyorum. Her fırsatta da yapıyorum. Sayfamda da çeşitli ekmek videoları var. İsterseniz oradan takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa da bana yorum kısmından yazarak sorabilirsiniz. Bakın şimdi yine açıyorum. Asla yapışma olmuyor. Gayet güzel bir şekilde pişiyor. İsterseniz bir saklama kabında veya bir dondurucu poşetine koyarak saklayabilirsiniz. Çok sıcak, buharından elim yanıyor ama yine de gösterdim sizlere yapışmadığını. Asla yapışmıyor. Bakın inceliği de bu şekilde, çok güzel oldu. Şimdi nasıl ıslattığımı da göstereceğim. Hepsini tek tek alıyorum. Yırtılma, bozulma olmadı. Ufak tefek küçük yırtıklar olursa da ondan da bir sorun olmaz arkadaşlar. Ama bakın inceliğine, yumuşaklığına. Hepsini tekrar üst üste alıyorum düzgün bir şekilde. Şimdi ıslatmaya geçiyorum. Böyle bir kabın içerisine suyu koyuyorum. Hemen suya bandırıp çıkartıyorum. Suyunu süzdürdükten sonra yine sofra bezinin üzerine ayrı ayrı seriyorum. Daha sonra da istediğim şekilde katlayıp dondurucuda, poşette veya saklama kabında saklıyorum. Bu arada suyun içinde fazla tutmayalım. Hemen bandırıp alalım. Bu şekilde bezin üzerine serelim. Bu sayede yumuşacık oluyor. Şimdi sizlere yumuşaklığını da göstereceğim. Malzemeleri de açıklama kısmına ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Bakın hepsini bu şekilde ayrı ayrı seriyorum yapışmaması için. Şimdi yumuşaklığını bir göstereyim sizlere.
Üzerine bir kat bez serip tekrar üzerine bir yufkalardan yine serdim. Yumuşaklığını da gösterip videomu sonlandıracağım. Bakın yumuşacık oldu. İncecik, gayet güzel bir böreklik yufka oldu arkadaşlar. Denemek isteyenlere de şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Bu şekilde de katlayıp dondurucuda saklıyorum. Bu arada videomun sonuna geldim. Başka güzel videolarda ve başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.